Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hep beraber bu güzel çantamızı öreceğiz. Böyle çiçeklerden oluşan çok güzel bir çantamız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel, değişik, farklı çanta tarifleri izlemeye devam etmek için lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli bu kanalım için. Çantamıza 300 gram ip yeterli oldu. 300 gram ip kullansanız yeter. Çantanın ölçüleri videonun sonunda var. Kaç santim olduğu, eninin, boyunun, uzunluğu, askıların uzunluğu. Askıların yapılışı da videonun içinde var. Çiçeklerin yapılışı, çantanın birleştirilişi çantanın içinde var. Evet, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'da, Pinterest'te, TikTok'ta, Facebook'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri, kanallarımın, sayfalarımın ismi. Hepsinde beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Böyle güzel bir çantamız oldu. İçine astarlayıp çıt çıt dikebilirsiniz. Ya da fermuar dikebilirsiniz. Kapak yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kendiniz istediğiniz, sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Kapak olarak çıt çıt mı istiyorsunuz, fermuar mı istiyorsunuz değiştirebilirsiniz. Tek renk de örebilirsiniz ya da rengarenk de örebilirsiniz. Tamamen size kalmış tasarıma. Bu şekilde çok kolay bir çanta tarifi oldu. Bu da çok güzel, hem şık hem kolay bir çanta tarifimiz oldu. Evet, hep beraber çantamızı örmeye başlayalım. Evet, çiçek motiflerimizi örmeye başlayabiliriz. 3.50 milim tığ kullandım ve K iple örüyorum. Siz de elinizin ayarına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bir sihirli halka yaparak örmeye başlayacağız. Halkamızın içinden tığımızı geçirdik. İpimizi tığımıza dolayıp bu şekilde buraya 1, 2, 3 tane zincir çektik. Yine buradaki yuvarlak halkanın içinden batıyoruz ve tığımıza şöyle detaylı bir şekilde anlatayım. İkili trabzan yapmayı bilmeyen varsa 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza ipimizi doluyoruz ve buradaki boşluktan tığımızı geçirip ipimizi çıkardık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. 3 tane ilmeğin 2 tanesini bu şekilde örüyoruz. Diğer ikisini de örüyoruz ve ikili trabzan yaptık burada. 12 tane ikili trabzanımız olacak. Baştaki zinciri de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 12 tane zinciri de saydık. 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bu ipimizi bu şekilde çıkarıyoruz. Ve bu küçük olan, kısa olan ucumuzu tutarak ortadaki sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz. K tipli örüyorsanız çok fazla sıkıştırmayın, kopmasın ipiniz. Evet, şimdi burada ilk başlarken çekmiş olduğumuz 1, 2, 3 tane zincir vardı. Bu zincirin üçüncüsüne, en üsttekine batarak buraya bir kaydırma yapalım. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ve önümüzdeki trabzanın tepesine atlıyoruz. Diğer trabzanın tepesinden bu şekilde batarak kaydırma yapıyoruz. 3 tane zincir. Önümüzdeki trabzana atladık. Diğer trabzana batarak kaydırma yapıyoruz. 3 tane zincir. Yine önümüzdeki trabzana atlıyoruz. Diğerine batarak kaydırma yapıyoruz.
Evet, yine önümüzdekini atlıyoruz. Kaydırmamızı yaptık. 1, 2, 3 zincir. Önümüzdeki trabzanı atladık. Diğerinden kaydırmamızı yaptık. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Ve burada önümüzdeki trabzanı atlıyoruz. Ve burada yapmış olduğumuz kaydırmaya batarak bir tane kaydırma yapalım. Ve yine buradaki zincir boşluğuna da batıyoruz. Buraya da bir kaydırmamızı yaptık ve bir üst sıraya çıkmış olduk. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğumuz oluştu. Bu boşluklarımıza yapraklarımızı oluşturmaya başlayalım. 1, 2 tane zincir çektik. Tığımıza doladık ve buradaki zincir boşluğuna batarak ipimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 ilmeğin ikisini ördük, ikisini ördük. İkili trabzan yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptık. Yine aynı zincir boşluğuna batıyoruz. Bir ikili trabzan daha. Yine aynı zincir boşluğuna batarak bir tane daha ikili trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki zincir boşluğuna batarak buraya bir tane kaydırmamızı yapalım. Ve önümüzdeki zincir boşluğuna batarak bir kaydırma daha yapıyoruz. 1, 2 tane zincirimizi çektik. Ve buradaki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve aynı zincir boşluğunun içine batarak bir tane kaydırma yapıyoruz. Ve önümüzdeki zincir boşluğuna da bir tane kaydırma yapıp 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve buraya bu şekilde şu an 2 tane yaprağımızı oluşturduk. 3, 4, 5, 6 tane yaprağımızı oluşturacağız. Aynı burada yaptığımız işlemleri hepsine uygulayıp geliyoruz. Evet, yapraklarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak şekilde örüp geldik. Şimdi burada bir üst sırayı yine zincir çekerek oluşturacağız. Şöyle yine 3 tane zincir çekip kaydırmamızı yaptık. Aynı modeldeki gibi. Şu şekilde çeviriyoruz ters yönünü çiçeğimizi. Ve burada önümüzdeki buradaki çıkıntıdan tığımızı takıyoruz. Ve buraya bir kaydırma yapalım. Şimdi burada önde görmüş olduğumuz buradaki trabzanın şuradaki kanatlarından batacağız. Ama yaprağımızın arka tarafından batacağız bu kanatlara, trabzanın tepesine. Şöyle yaprağımızı kıvırıyoruz. Ve buradaki trabzanın, bu önümüzde görünen trabzanın şöyle iki kanadından tutturarak şu şekilde normal trabzanın tepesine batıyoruz. Ve buraya da bir tane kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi üst sıramızda çıktık. 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi buradaki önümüzdeki yaprağın yine burada altındaki trabzanın tepesinden kaydırmamızı yapacağız. Ama yaprağı bu şekilde kıvırarak buradan arkadan tutturacağız yine. Trabzanın tepesine bu şekilde tutturalım ve kaydırmamızı yapalım. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde yaprağımızı kıvırdık ve önümüzdeki trabzanın bu şekilde kanatlarından tutturarak tepesine battık ve kaydırmamızı yaptık. Bu şekilde bütün yaprakların arkasından 4 tane zincir çekip aynı şekilde örelim. Ben bu sırayı bu şekilde anlatayım. 1, 2, 3, 4. Evet, hepsini aynı şekilde örüyoruz.
Evet, sonuncu yaprağımızın arkasına geldik. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir boşluğumuz oluştu. Bununla beraber 6 tane yine zincir boşluğumuz olacak. Burada bu başlamış olduğumuz yerdeki önümüzdeki kaydırma yaptığımız yerden tığımızı batalım. Buraya bir kaydırma yapalım. Ve şimdi buradaki zincir boşluğunun içine de bir tane kaydırmamızı yapalım. 2 tane zincir. 1, 2. Şimdi bu aralara 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu sıramızda 4 tane ikili trabzan yapacağız. Tığımıza doluyoruz. Zincir boşluğuna batarak ikisini örüp ikili trabzanlarımızı oluşturalım. Bu zincirleri de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi zincir çekiyoruz. 1, 2 ve aynı zincir boşluğunun içine bir tane kaydırmamızı yaptık. Şimdi şöyle bir sayalım. Alt sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız vardı. Buradaki zincirlerle beraber 5 tane trabzanımız vardı. Bu sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız olacak zincirlerle beraber. 6 tane trabzan yapıyoruz. Önümüzdeki ilmeğe buradaki zincir boşluğuna batalım. Kaydırma yapıyoruz. 2 tane zincir. Yine boşluğun içine trabzanlarımızı yapalım. Zincir 1, trabzanımız 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzandan sonra yine 2 tane zincir çekiyoruz ve buradaki zincir boşluğuna bir tane kaydırma yapıyoruz ve diğer zincir boşluğuna batarak bir kaydırma daha yapıp 2 tane zincir çekerek buradaki yaprağımızı da oluşturacağız aynı şekilde. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Sıranın başına kadar bütün zincir boşluklarının içine 6 tane yaprak trabzanlarımızı oluşturalım ve sıranın başına kadar örüp geliyoruz. Evet, yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapraklarımızı ördük. Hepsinde 6 tane trabzanımız oldu zincirlerle beraber. Yine bu sıramızda zincir çekeceğiz. Şöyle yine çeviriyoruz çiçeğimizin arka yönünü ve burada buradaki hemen ilmekten batarak buraya bir kaydırma yapalım. Şimdi de burada alt sırada yapmış olduğumuz çiçeğin ikisinin birleştiği yerde burada bir ilmeğimiz var. Şu ilmeğimiz şöyle şurada görünen ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimizden batarak zincirlerimizi oluşturacağız bu sırada. İlk önce birinci yaprağımızın hemen buradaki ilmeğine çiçeğin arka tarafından şöyle batıyoruz. Şöyle baktığımız zaman burada hemen görünen ilmeğimiz. Buna bir kaydırmamızı yapalım. Evet, ilk sırada 3 tane zincir çekmiştik. Bir üst sırada 4 tane zincir çekmiştik. Bu sıramızda da 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane zincirimizi çektikten sonra yine ikinci yaprağımızın ortasındaki, altındaki, buradaki ilmeğimizden tığımızı geçiriyoruz. Şu yaprağımızın ortasında kalan ilmek, iki yaprağın birleştiği yerdeki. Buraya kaydırma yapalım. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5.
Yine buradaki sıradaki yaprağın altından bu öndeki 2 tane yaprağın birleştiği yerdeki ilmeğimizi tığımıza takıyoruz. Bir tane kaydırma yapıyoruz. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Yine buradaki yaprağımızın altındaki burada görünen ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Ve kaydırmamızı yaptık. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bitene kadar tekrarlıyoruz aynı şeyi. Yine 5 tane zincirimizi çektik. Ve burada başlangıç yerine denk gelen yapraklarımızın olduğu yerdeyiz şu an. Orada da yine bu önümüzdeki görünen ilmekten, burada diğerleri kadar net görünmüyor ilmeğimiz. Burada kaydırma yaptığımız için bu kaydırma yaptığımız ilmekten tığımızı geçirelim. Biraz zor oluyor bu sonuncu olan. Buraya da bir tane kaydırmamızı yapalım. Evet, sayıyoruz zincir boşluklarını. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yaprağımız için zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane zincirimizi çektik. Yine buradaki zinciri oluştururken yapmış olduğumuz kaydırmamızdan batıyoruz ve buraya bir kaydırma yapıyoruz. Ve buradaki zincir boşluğunun içine bir kaydırma daha yapalım. 2 tane zincir. 1, 2. Şimdi alt sırada 6 taneydi. Buradaki trabzan sayımız. Bir alt sırada 5'ti. Buradayken 6 taneydi. Şimdi bu sıramızda 7 tane trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan oldu zincirle beraber. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki yine aynı zincir boşluğuna batarak bir kaydırma yaptık. Bu zincirle beraber 7 tane trabzanımız oldu yaprağımız için. Diğer zincir boşluğuna geçiyoruz. Kaydırma yaptık. 2 tane zincir. Bir tane trabzan sayılıyor bu zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine zincirle beraber 6 tane ikili trabzanımız oldu. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve aynı zincir boşluğuna bir kaydırma yapıyoruz. Ve diğer zincir boşluğuna da yine bir kaydırma yaptık. 2 zincir çekerek buradaki yaprağımızı da oluşturmaya devam edeceğiz. Evet, burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprağımız oluşacak. Buradaki yapraklarımızı da oluşturup gelelim. Evet, yine 6 tane yaprağımızı oluşturup geldik. Ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine bu sıramızda da şu şekilde modelimizi çevirdik ve önümüzdeki buradaki ilmekten tığımızı takıyoruz. Bir kaydırma yaptık. Ve yine buradaki alttaki yaprağımızın birleştiği yerdeki ilmeğimizi yaprağın altından şu şekilde takıyoruz. Ve buraya da bir tane kaydırmamızı yaptık. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Tığımıza dolamayacağız ipimizi. Yine önümüzdeki yaprağın altındaki burada görünen ilmeğe batıyoruz. Kaydırmamızı yapıyoruz. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine bir sonraki yaprağın altında burada görünen ilmekten tığımızı taktık. Kaydırmamızı yaptık. Evet, bu sıramızı da bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak şekilde yine halkalarımızı, zincirlerimizi bu şekilde oluşturup gelelim. Evet, yapraklarımızın zincirlerini oluşturduk. 5 tanesini, 6.'yı oluştururken yine yaprağımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Yine bu şekilde battık. 6 tane zincirimizi çektik. Ve buradaki kaydırmaya ilk zincire başlarkenki kaydırmadan batarak bir tane kaydırmamızı yaptık. Ve yine zincir halkasının içine de bir tane kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz bu sırada. Artık sonuncu sıramız şimdi. Tığımıza doluyoruz ve bu bir trabzan sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şurada bir sayayım kaç taneydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane trabzanımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı zincir boşluğunun içine 7 tane ikili trabzan yaptık zincirle beraber. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz. Ve aynı zincir boşluğunun içine 2 tane daha ikili trabzan yapacağız. Bir tane zincir çektik ve zincir boşluğuna batarak buraya aynı boşluğa bir tane daha 2 tane ikili trabzan yaptık. Şöyle saydığımız zaman bir tane zincir boşluğuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir tane zincir çektik. Zincirden sonra 1, 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Şimdi devam edelim. Tığımıza doluyoruz ve önümüzdeki zincir boşluğuna batarak bu şekilde ikili trabzan 1, 2 ikili trabzan yapıyoruz. Yine 7 tane yapalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ikili trabzanımızı yaptık. 2, 4, 6, 7. Şimdi bir tane zincir tığımıza doladık. Ve yine aynı zincirin içine, zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan. 1, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzanımızı yaptık. Evet, bu şekilde ilerleyecek bu sıramızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane zincir çektik. 1, 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Aynı zincirin içine. Bu sıramızda da yapraklarımız bu şekilde ilerleyecek. Bunu yapmamızdaki amaç, şimdi 6 tane yaprağımız vardı. Ve çiçeğimizin tabanı altıgen şeklinde olacak. Bu sıra son sıramız. Bu zincirden bu zincir arasına birleştireceğiz. Altıgenlerimizi oluşturduktan sonra birleştirirken zincirlerden başlayıp zincirlerde bitireceğiz. Bu arayı birleştireceğiz düz bir şekilde.
Evet, bu sıramızı bu şekilde örelim. Direkt zincir boşluğuna ikili trabzan yaparak diğer zincirimize geçiyoruz. Ve aynı şekilde ilerleyecek modelimiz. Evet, bu sıramızda dağ yapraklarımızı oluşturup gelelim. Evet, bu şekilde yapraklarımızı oluşturduk bu sıramızda da. Yine burada da aynı şekilde bitirdik. Bir zincir çekip 2 tane trabzan yaparak bitirdik. Şöyle altıgenlerimiz oluştu. Buralardan birleştirirken bu ilmeklerden birleştireceğiz. Şimdi ipimizi kesiyorum. Daha ince uçlu bir tığ aldım. Uç kaybederken daha ince uçlu bir tığ kullanıyorum. Buradan ilmeğimizi çıkarıyoruz. Sıra bitişlerimiz daha düzgün olsun diye bu şekilde yapıyorum. Ve buradaki zincirden sonraki birinci trabzanın ilmeklerinden tığımızı takalım. Ve ilmeğimizi buradan arkaya doğru çekiyoruz. Ve şöyle arkasını çevirdiğimiz zaman önümüzdeki hemen birinci trabzanın şöyle içinden tığımızı geçirdik. Aynı buradaki ucumuzu bitirdiğimiz yer. Ve bu ipimizi geriye doğru çekiyoruz. Ve bu şekilde de burada bir tane kaydırmamız oluşmuş oldu. Birleştirirken buna da ihtiyacımız var. Bu kaydırmaya. Evet, burada ipimizi düğümleyeceğiz. Ve şöyle ilmeklerin içinden ucumuzu kaybedeceğiz. Trabzanların altından şöyle aşağı doğru ipimizi yürütelim biraz. Ve buradaki trabzanların altından ters yönünde çiçeğimizin ucumuzu kaybedelim. Ucumuz bitene kadar trabzanların içinden böyle yürütüyoruz. Evet, şöyle yürütelim. Fazlalık olan ucumuzu keselim. Şimdi bu ortadaki ucumuzu da şöyle biraz daha sıkıştıralım. Ama katip kullandıysanız çok fazla çekelemeyin. Burada birinci önümüzdeki hemen trabzanın ilmeğinden takarak bir tane düğüm atalım. Ve burada da ortada yapmış olduğumuz trabzanların altından ipimiz bitene kadar bu şekilde hepsinin altından ucumuzu gizliyoruz. Hem ucumuzu gizliyoruz hem de ortadaki sihirli halkamız daha çok sağlamlaşmış oluyor. Daha dolgun duruyor, daha iyi oluyor bu şekilde. Hem ipimiz gizleniyor hem orta yerimiz daha dolgun duruyor. Yani daha iyi oluyor. Kapanmış oluyor iyice. Bu ucumuz bitene kadar bu şekilde ipimizi kaybediyoruz. Böyle döndüre döndüre trabzanların içinden arasından gizliyoruz ipimizi. Evet, motifimizin yapılışı bu kadardı. Gayet güzel bir motifimiz oldu. Çiçeğimiz oldu. Çok güzel, çok kullanışlı. İstediğiniz iple örüp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yeleklerde, ceketlerde, çanta yapabilirsiniz ya da battaniye yapabilirsiniz. Ya da çantaları, şapkaları süslerken kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir çiçeğimiz oldu bu şekilde. Şimdi birleştirmesine geçelim. Şu şekilde ortadan önce kaydırma yaparak birleştirdim düz olarak. Şöyle bütün çiçeklerimi göstereyim. Bu şekilde birleştireceğiz çiçeklerimizi. Ben iki renkten ördüm. Mor ve bu saman rengimizle ördüm. Ama siz farklı renklerle de örebilirsiniz. Tek renkle de örebilirsiniz. Şimdi bu şekilde birleştirdim. Önce böyle aralardan tek tek birleştiriyorum hepsini. Bütün sıralarda. Ve tek tek hepsini birleştirdim. Şimdi bunu da buraya ekleyeceğiz. Bunu da birleştirdim. Daha sonra buradan başlayarak böyle zikzak olacak şekilde iki sırayı birbirine birleştirdim. Bu şekilde.
zikzak olacak şekilde iki sırayı birbirine birleştirdim ve bu yandakini de bu şekilde birleştirdim. Şimdi burayı beraber birleştirelim. Şöyle. Yine ben samar rengiyle birleştirdim. Siz morla da birleştirebilirsiniz. Ama samar rengiyle birleştirince böyle morların arası daha güzel durdu bence. Ön yüzündeyiz. Çiçeklerimizin ön yüzünden birleştiriyoruz. Şu şekilde birinci şurada önümüzdeki hemen zincir boşluğundan şöyle ayarlayalım yerini tam olarak. Evet, buradaki zincir boşluğumuzdan hemen tığımızı geçirelim. İpimizi buraya sabitliyoruz. Ve yine buradaki zincir boşluğundan tığımızı geçirdik. İpimizi alta doğru aldık. Ve önümüzdeki buradaki morun hemen yanındaki zincirden şuradan tığımızı geçiriyoruz. Ve burada ipimizi doluyoruz altta. Bu ilk sıra, ilk başlangıç yeri biraz zorluyor. Ama sonra ilerledikçe kolay olacak. Ve burada bir kaydırma yaptık. Yapıyoruz. Şöyle içinden geçirerek kaydırmamızı yaptık. Yani tek çiçekte anlatsam kolay olurdu ama bu kenar kısmını da görmenizi istedim ben. Evet, kaydırmamızı yaptık. Şimdi önümüzdeki trabzanın burada üstte 2 tane ilmeği var. Biz arkadaki ilmeğinden tığımızı takıyoruz. Ve karşısına gelen birinci trabzanın da bu alttaki ilmeğinden tığımızı geçirip ipimizi doluyoruz. Ve bu şekilde buraya kaydırma yapıyoruz. Birleştirme işlemi böyle ilerleyecek. Altta ipimizi doladık. Kaydırmamızı yaptık. Evet, şu içerideki ilmeği aldık. Yine sıradaki trabzanın alttaki ilmeğini tığımıza tutturduk. İpimizi ve böyle kaydırmamızı yapıyoruz. Böyle daha güzel göründü. Ama siz isterseniz iğneyle de birbirine birleştirebilirsiniz trabzanları. Ya da tersten sık iğne falan yaparak da birleştirebilirsiniz. Ama bu şekilde daha güzel oluyor bence görüntüsü. Siz bildiğiniz gibi de birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Karşılıklı hepsine yapalım. Hiç atlamadan sayılarımız denk gelsin. Birbirine hiç atlamayın. Şimdi burada zincir boşluğumuz var. Karşıda da zincir boşluğumuza kadar geliyoruz. Sonuncu trabzanlarımızı da örelim. Şimdi buradaki zincir boşluğuna batarak bir üstteki çiçeğimizin de buradaki zincir boşluğuna batıyoruz. İpimizi doluyoruz. Ve buradaki çiçeklerimizi birleştirmeye geçiyoruz. Bu çiçeğimize geçtik. Zincir boşluklarından birleştirdik. Birinci trabzanın yine arka kanadından takalım. Karşıdaki çiçeğin de birinci trabzanının arka kanadından, alttaki kanattan takıyoruz. Bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Aynı şekilde birleştirdim. Bütün çiçeklerin arasını hepsini tek tek anlatmayayım diye, zaman kaybı olmasın diye. Sadece bunu anlatmak istedim size. Aynı mantıkla hepsini birleştirdim. Ama siz dediğim gibi size nasıl kolay geliyorsa o şekilde farklı bir şekilde de birleştirebilirsiniz sıraları. Zorlanırsanız eğer bu şekilde birleştirmeye farklı bir şekilde de birleştirebilirsiniz. Evet, yine zincir boşluğuna doğru ilerliyoruz.
Sonuncu trabzanlarımıza da yapıyoruz. Şimdi buradaki zincir boşluğuna şöyle düzelteyim, nasıl daha düzgün görünecekse o şekilde yapın. Şöyle bir sonraki zincir boşluğuna batalım. Ve karşıdaki çiçeğinde yine zincir boşluğu var zaten sırada. Ona takıyoruz. İpimizi altta doladık. Tığımızı çıkardık ve kaydırmamızı yaptık. Yine trabzanın alt kanadından ve karşısına denk gelen trabzanın alt kanadından batalım. Kaydırmamızı yapalım. Evet, hepsini anlatmayayım ben bu birleştirme yerini. Şurayı yine bu şekilde zincirlere denk gelecek şekilde aynı şekilde birleştiriyoruz. Diğer karşıda olduğu gibi. Yani şu an biz şurayla şurayı birleştirdik. Burayla burayı birleştireceğiz. Şimdi burada. Siz burayla burayı da birleştirin. Ben de bu sırada birleştireyim. Daha sonra görüşelim. Çantayı nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Daha sonra görüşelim. Evet, bu aramızı birleştirdik bu şekilde. Bu kenarımızı ben birleştirdim. Böyle görünecek kenar kısmımız, gördüğünüz gibi. Bu motifimizden de biraz yukarı doğru birleştirdim. Çok açık kalmasın diye ağız kısmını. Siz isterseniz buradaki zincire kadar birleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle birleştirmiştik önce motiflerimizi. Bu motiflerimizin hepsini böyle aralardan önce birleştirerek daha sonra aralardan zikzak bir şekilde birleştirerek kaydırma yaparak birleştiriyorduk bu kısımlarımızı. Ama bu köşe kısmımızı da kenar kısmımızı da düzleri birleştirdik bu şekilde. Ve böyle bir köşe oluşması için, çıkıntı oluşması için bu kenarımızı da birleştireceğiz şimdi. Önce bu kenarımızı birleştireceğiz. Daha sonra böyle çiçeklerimizi birbirine kaydırmayla birleştireceğiz bu kenarda. Önce bu kısmımızı birleştirelim. Şöyle ipimizi buradaki yine zincir boşluğundan takıyoruz. Bir tane zincir çekerek sabitledik ipimizi. Şimdi yine buradaki zincir boşluğundan batalım. İpimizi alta aldık. Ve karşıdaki zincir boşluğuna da batarak ipimizi birleştiriyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Ve bir kaydırma yaptık buraya. Şimdi trabzanın yine alttaki kanadından batalım. Aynı şekilde birleştireceğiz burayı. Karşısına denk gelen trabzanın da aynı şekilde batıyoruz. Kaydırmamızı yapıyoruz. Evet, 9 tane trabzan oluyordu altıgenlerimizin bir kenarında. Bu 9 trabzanımızı kaydırmayla birleştireceğiz. Burayı birleştirdiğimde ipimizi keseceğim ben kenarda. Ve burada tabandan başlayarak yine biraz önceki gibi birleştireceğiz yukarı kadar. Ve zincir boşluğuna geldik. Bu zincir boşluğumuzdan kaydırmamızı yaparak şöyle bir tane zincir çekelim ve bitirelim kenarımızı. İpimizi kestik. Bu ilmeğimizi çıkardık ve iç yüzünde kaybedeceğiz. Burada gizleyeceğiz ucumuzu. Şu başlangıç ucu biraz önceki. Uçlarımızı da şu şekilde kaybediyorum. Modelin tersinde şöyle bir kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaparak bir düğüm attım. Ve ilmeklerin altından arasından geçirerek bu ucumuzu kaybediyoruz.
Böyle kaybedeceğiz ucumuzu. Bu ucumuzu da aynı şekilde ilmeklerin altından yürüterek kaybedelim. Fazlalık uçlarımızı keseceğiz daha sonra. Şöyle bir görüntümüz oldu. Gördüğünüz gibi. Burada da bir çıkıntımız oldu. Bu kenarımız gibi aynı şekilde. Şimdi burada dipten böyle birbirine birleştirerek yukarı kadar çıkacağız. Orayı da biraz anlatayım. Hepsini değil. Yine buradaki zincir boşluğundan ipimizi ekliyoruz. Aynı şekilde devam edecek. Bir zincir. Zincir boşluğuna battık. İpimiz altta. Karşıdaki zincir boşluğuna battık. Ve kaydırmamızı yapıyoruz. Trabzanlardan devam edelim aynı şekilde. Bütün trabzanların karşılıklı gelenlere battığımızdan emin olalım. Bu şekilde birleştireceğiz. Aynı şekilde şöyle göstereyim ben size şimdi. Bu zincir boşluğuna gelene kadar birleştiriyoruz karşılıklı. Daha sonra buradaki zincir boşluklarımıza gelene kadar, buradaki zincir boşluğuna gelene kadar birleştiriyoruz. Şöyle. Aynı şekilde tekrarlıyoruz. Yani birleştirme işlemini kaydırmalarla bu kenarımızı birleştiriyoruz. Daha sonra birleştirme işlemimizi bu kenarımızı birleştirmiyoruz. Buraya kadar birleştireceğiz. Burada çantamızın ağız kısmına bir sıra sık iğne gideceğim ben. Şimdi buraya kadar örelim. Birleştirme işlemimizi yapalım. Burada görüşelim. Evet, buraya kadar birleştirdim bu aralarımızı. Şimdi burayı da birleştireceğiz. İpimizi alta aldık. Yine altta duracak. Önümüzdeki motifin zincirine batarak karşıdaki motifin zincir boşluğuna batıyoruz. İpimizi doluyoruz. Kaydırmamızı yaparak diğer motifi birleştirmeye geçiyoruz. Yine trabzanların arka kanadından batarak birleştirmeye başlayalım. Aynı şekilde birleştiriyoruz. Evet, şimdi burada bu karşılıklı denk gelen iki tane zincir boşluğuna batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Diğer motife battık. Burada şimdi ben 5 tane kaydırma yapacağım. Bu ağız kısmının biraz daha kapanmasını istedim. Bu kenarların burada olduğu gibi. Burada da 5 tane kaydırmamızı yapalım. İki motifimizi birleştireceğiz. Önle arkayı. Yine aynı şekilde trabzanların arka alttaki kanatlarından 1 2 3 biraz geniş oldu bu. Çok geniş yapmayalım. 1 2 3 4 5
5. Evet, 5 tane kaydırmamızı yaptık. Şöyle zincir boşluğundan önce 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye yaptık en son. Evet, bu şekilde birleştirme işlemimiz bitti. Kenar kısımlarını da oluşturduk. Çantamızın şekli bu şekilde. Şöyle önü de tersi de. Şimdi ağız kısmına bir sıra boyunca sık iğne gideceğim. Kaydırmamızı yaptık. Buraya bir tane zincir çekelim. Şöyle şu önümüzdeki trabzana da bir tane kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim. Aynı boşluğa sık iğne yapalım. Bütün trabzanların tepesine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Buradaki zincir boşluğuna da bir tane sık iğne yapalım. Ve bütün trabzanlara sık iğneler yapacağız bir sıra boyunca. Evet, dolaşalım her yerini bir sıra boyunca sık iğnelerimizi yapıp buraya kadar geliyoruz. Evet, şimdi bir sıra boyunca sık iğnelerimizi örüp geldik. Yine başladığımız yere kadar ördük. Burada sonuncu trabzanımıza battıktan sonra bir sırada kaydırma yapacağız. Şöyle buradan kaydırma yaptım. Buradaki ilk birinci yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Kaydırmamızı yapalım. Bir tane zincirimizi çektik. Aynı boşluğa bir tane kaydırma yapalım. Evet, hepsine şimdi bir sırada kaydırma yapacağız. Kaydırmamızı yaparken aynı zamanda askılarımızı takacağımız halkaları da oluşturacağız. Bu şekilde kaydırma yaparak motiflerin tepesine kadar çıkıyoruz. Şimdi askıyı oluşturacağımız yere geldiğimiz zaman bu tepesine denk gelen şöyle tuttuğumuzda bu kenar değil, bu yukarıdaki kenardan buradaki zincir boşluğunun hemen bu tarafa doğru ördüğümüz birinci trabzanının üstüne denk gelen yerden buradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buraya 7 tane sık iğne yapacağız. Kaydırmamızı yaptık. Bir zincir çektik ve aynı boşluğa bir tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve trabzanın üstüne denk gelen sık iğneye de batıyoruz. 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane zincir çekelim ve geriye doğru çeviriyoruz. Askımızı takacağımız halkaları oluşturacağız burada. Hemen birinci sık iğnenin tepesinden başlayalım. 7 tane yine sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, başladığımız yere kadar 7 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çektik. Yine çeviriyoruz. Yine birinci sık iğneye batarak 7 tane sık iğnemizi yapalım. Bir tane zincirimizi çekiyoruz dönerken. Bu şekilde 7 tane sık iğnelerden oluşan
bir köprü oluşturacağız. Bir şerit yapacağız yani. Bu birinci sık iğnemiz. 1, 2, 3. sık iğnemizdeyiz şu an. 15 sıra sık iğne öreceğiz buraya. 15 sıra 3 sıramızı ördük. 12 sıra daha sık iğnelerimizi örüp gelelim. Şu şekilde sık iğnelerimizi ördüm. Şöyle sayalım. Bu başladığımız sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra ördüm. 15. sırada kaydırma yapacağım. Şimdi bu şekilde kıvırıp birleştireceğim. Şöyle santimini de vereyim ben size. Eni 4 santim. Şöyle uzunluğu 8 santim. Evet, 4 santime 8 santim olan bir tane halka şeridi oluşturduk burada. 14 sıra sık iğne ördükten sonra bir tane zincir çekip döndük. Bu şekilde 15. sıramızı da birleştireceğiz. Önümüzdeki sık iğneden batıyoruz. Şöyle ipimizi alta doğru alalım yine. Şöyle kıvıracağız. İlk yaptığımız buradaki birinci sık iğne sırasından şöyle tığımızı birinci sık iğneden geçirdik ve burada da başlarken yapmış olduğumuz birinci sık iğnenin birinci ile ikinci sık iğnenin ortasındaki boşluktan tığımızı taktık ve ipimizi yine alttan doluyoruz. Kaydırmamızı yapıyoruz. Evet, ikinci sık iğnemize battık. Karşıda da ikinci sık iğne ile üçüncü sık iğnenin arasındaki boşluktan tığımızı taktık. İpimizi doladık, kaydırmamızı yaptık. Kenara kadar tekrarlayalım. Aynı sıradaki sık iğnelere battığınızdan emin olun, yamuk olmasın halkamız. Sonuncu sık iğnemize de batalım. Yine karşısına denk gelen sık iğnelerin de arasından geçiriyoruz. Sık iğne bir tane kaydırmamızı yaptık. Sonuncu kaydırmamız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaydırmamız oldu yine toplamda. Burada bir tane zincir çekelim. Ve bu kenar kısmına da kaydırma uygulayacağım şimdi. Şöyle göstereyim orayı da. Şöyle birinci sık iğneden başlıyoruz kaydırmaları yapmaya. Bu şekilde kaydırmalar yapacağız bütün sık iğnelerin tepesine. Şimdi burada halkamızı oluşturduk. Askımızı buradan takacağız. Yaptığınız halkanın böyle rahat bir şekilde parmağımıza takıldığından emin olalım. Ve böyle kaydırmalarımızı yapalım. Yine buradaki tepeye kadar, buradaki birinci trabzanın tepesine geldiğimizde buradan yine 7 tane sık iğne öreceğiz. Döne döne 14 sıra ördükten sonra 15. sırada aynı burası gibi kaydırma yaparak ekleyeceğiz çiçeğimize. Tekrar kaydırma yaparak buradan devam edeceğiz. Kaydırma yapıyoruz ve yine buraya geldiğimizde buradaki yine trabzanımızın tepesinden, yani buradaki zincir boşluğunun bir yanındaki trabzanın tepesinden diğer tarafta yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yapacağız buraya da. 14 sıra sık iğne yaptıktan sonra kaydırma ile birleştireceğiz tekrar çiçeğimize. Ve tekrar kaydırmalar yaparak yine buradaki zincir boşluğunun bir yanındaki trabzanın tepesindeki sık iğneden batarak buraya da 7 tane sık iğne yapıp buraya da halkamızdan oluşturacağız. Aynı halkadan 4 tane olacak bu halkamızdan. Evet, halkamızı oluşturalım. Daha sonra askımızın nasıl örüldüğüne geçelim.
Evet, bu şekilde askılarımızı ördük. Ben size bu askımızı anlatmışım. Kaydırma yaparak aralarda bütün askılarımızı aynı şekilde oluşturduk. 4 tane bu şekilde halkalı askı yaptık. Bu şekilde askımızı şimdi beraber örüp buraya nasıl montelediğimi anlatacağım. Evet, askımızı örüp kaydırmalarımızı yaparak buraya kadar geldikten sonra burada ipimizi kesiyoruz. Bu iple işimiz bitti. Ama siz askılarını aynı renkte de örebilirsiniz bu askılarını. Şimdi bu ilmeğimizi buradan çıkaralım. Ve şöyle ilk başladığımız yer burası, kaydırmalara. Buradaki birinci kaydırmanın altından değil, ikinci kaydırmanın altından şu şekilde tığımızı geçiriyoruz. Ve bu ipimizi doluyoruz. Ve ipimizi çantamızın şöyle iç yüzüne doğru çektik. Şimdi de burada en son yaptığımız kaydırmanın şöyle ortasından tığımızı çıkaralım. Ve ipimizi dolayıp çantanın iç yüzüne doğru ipimizi çekiyoruz. Burada da bir kaydırma oluşturmuş olduk ve böyle daha düzgün bir görüntü elde ettik. Şimdi bu ipimizi burada bir kez düğümleyelim. Ve ucumuzu buradaki ilmeklerin arasından geçirerek kaybedeceğiz. Şimdi düzgün bir şekilde, görünmeyecek şekilde kaybedelim. Çantanın iç yüzünde kaybediyoruz. Ve fazlalık ucumuzu kesebiliriz. Şimdi askısını örmeye başlayabiliriz. Ben mor iple ördüm. Siz kendi rengiyle de örebilirsiniz. Evet, askımızı örerken 4 milim tığ kullanıyorum. 4 milim tığla öreceğim askıyı. Şöyle ilmeğimizi oluşturalım. Şu ipimizi biraz uzun tutalım. Daha sonra askıyı birbirine birleştirirken kullanacağız, bu ip lazım olacak. Biraz uzun başlayın. Şöyle bir ilmek atarak başlıyorum. 2 tane zincir çektim. Birinci zincirin içine sık iğne yaparak başlayacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Şu şekilde modelimizi çeviriyorum. Ve önümüzde görünen buradaki ilmekten takıyorum. İlmeğimizi çıkardım. Sık iğnemizi yaptım. Çevirdim askımızı ve önümüzde görünen burada 2 tane çizgi var. Çizgi şeklinde ilmeğimiz var. İkisini beraber tığımıza takıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Tekrar döndürdük. Yine önümüzde 2 tane burada hemen görünen ilmekten tığımızı taktık. İpimizi çıkarıp sık iğnemizi yaptık. Tekrar döndürdük. Yine önümüzde burada 2 tane ilmeğimiz var. Bu ilmekleri tığımıza taktık. İlmeğimizi çıkardık. Sık iğnemizi yaptık. Döndürdük. İlmekleri taktık. Çıkardık. Sık iğne yaptık. Döndürdük. Bu şekilde ilerleyecek askımız. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız, çapraz askı olmasını istiyorsanız o ölçüde örün. Kendinize göre ayarlayın. Omuza asılan çantadan istiyorsanız o ölçüde örün. Elde taşıyacaksanız eğer çantanızı daha kısa örersiniz. Evet, istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz askının boyunu. Şöyle bu şekilde öreceğiz. Ben 86 santim örüyorum askımızı. Benim uzunluğum 86 santim olana kadar bu şekilde döne döne öreceğiz. Evet, bu şekilde görünüyor askımız. 86 santime ulaşana kadar örüp gelelim. Evet, askımızı ördük. Şöyle ölçelim. Şuradan başladığımız zaman
Şöyle 86 santime ulaşana kadar askımızı ördük. Şimdi askımızı böyle bu şekilde birbirine birleştireceğimiz için biraz uzun keselim burada ipimizi. Şöyle diğer askımızı buraya sabitlemiştim ben. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bunları da aynı şekilde takalım. Şurada yapmış olduğumuz halkalardan şöyle içinden geçiriyoruz. Şöyle döndürdüğümüzde hemen bitişen yere kadar döndürelim. Çok fazla uzatmayalım burayı. İki askının eşit olmasına dikkat edin. Şu bitirdiğimiz yerden de takalım. Bitirdiğimiz yerde bu şekilde ipimizi kestik ve ilmeğimizi çıkardık. Şimdi bu başladığımız ucu şöyle ilmeklerin içinden aşağıya doğru biraz çekiyoruz. Şöyle nasıl düzgün olacaksa siz de ördüğünüz şeye göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle şuradan askımızın diğer karşısından geçirelim ipimizi. Ve şimdi örmüş olduğumuz askının da şuradan yukarısından bir yerden takalım. Bir ondan bir bundan, yani iyice sağlam olacak şekilde ipimizi yürütüyoruz içinden. İsterseniz siz iğne ile de birleştirebilirsiniz. Yürüttükten sonra ucumuzu keselim. Şöyle düz bir şekilde gelmesine dikkat edin. Şöyle diğerini de yaparken bunu da aynı şekilde buradan geçirerek iki ucu eşit olacak şekilde ayarlayalım burada. Şöyle tutalım. İki uç eşit olduğu zaman şuradan hemen birleştirmeye başlayacağız bunu da. İyice ayarlayalım. Biri uzun, biri kısa olmasın. Evet, şuradan tutturacağız yine. Bunu da anlatmayayım. Aynı şekilde bir ondan bir bundan olarak iplerimizi birbirinin içinden geçirelim. İyice sağlamlaştırmış oluyoruz karşılıklı burada. Evet, iyice bu şekilde sabitleyin ve ucunuzu kaybedin. Fazlalık ucunuzu da kesin düğümledikten sonra evet, böyle eklemeye devam edelim biraz daha. Ve daha sonra düğümleyip içinden yürütüp fazlalık ucunu kesebiliriz. Evet, bu şekilde görünüyor. Evet, birleştirip geleyim ben. Evet, çantamızın askılarını bu şekilde birbirine birleştirdik. Ve çantamızın yapılışı bitti. Şimdi ben ağız kısmına bu şekilde bir çıt çıt dikeceğim. Şu ağız kısmına şöyle bir tane çıt çıt dikeceğim buraya. Siz istediğiniz gibi birleştirebilirsiniz.
Ama çıt çıtı dikmeden önce astarlayacağım. Siz de astarlayıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz daha sonra. Şöyle ölçülerini vereyim ben size. Çantanın ölçülerini vereyim. Çantanın eni 34 santim. Şu orta kısmını ölçelim. Çantanın orta kısmının yüksekliği şu 19 santim. Şu askıların olduğu yerden ölçersek şu 28 santim. Şu askının altından olan yerden ölçersek 25 santim. Yani şöyle söyleyecek olursak çantamızın eni 34 santim. Çantamızın yüksekliği şu ortadan ölçtüğüm zaman 19-20 santim. Evet, gayet güzel bir çantamız oldu. Şöyle askıyı diktikten sonra da kaç santim olmuş onu da ölçeyim. Şuradan. Şuradan şuraya kadar ölçtüğüm zaman 67 santim. Askının uzunluğu 67 santim oldu. Çok güzel bir çantamız. Şu bir motifin eninin de ölçüsünü ölçelim. Şöyle şuradan göstereyim ben size. Motifin eni tek motifin eni şöyle ölçünce 10 santim. Motifimizin bir çiçeğin eni 10 santim oluyor. Evet, gayet güzel bir çantamız oldu. Bu şekilde. Gayet geniş içi de çantamızın. Böyle çok güzel, çok kullanışlı bir çantamız oldu bence. Görüntüsü de çok güzel. Çiçeklerden oluştuğu için çok güzel görünüyor. Evet, çantamızın anlatımı bu kadardı. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Düşüncelerinizi bekliyorum. Değişik, farklı, daha güzel çanta tarifleriyle tekrar görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.